Eşref Rüya yine harika bir bölümle ekranlara geldi dostlar. Reytingler her zamanki gibi tavan yaparak artışa geçti ve çarşamba gününün lideri oldu. Dinçer gerçekten öldü mü? Kadir'e raconu kesen Eşref yetimlerin başına geçiyor mu? Çiğdem açık vererek savcı annesine yakalandı mı? Kadir'i patlatacak en büyük olay ne? Eşref ve Nisan arasındaki büyük planı duyunca şok olacaksınız. Hepsi ve daha fazlası videomuzda olacak. Videoya geçmeden Eşref Rüya'yı severek izleyenler videomuzu beğensinler ki sayımızı bilelim. Hadi videomuza geçelim. İlk olarak Dinçer'den başlamak istiyorum. Dinçer bölüm sonuna kadar açık vererek en sonunda kapana kısıldı. Eşref ve Hıdır büyük bir oyun kurarak onu fare gibi köşeye sıkıştırmayı başardı. Öncelikle şunu söylemeliyim ki bölümün en etkileyici sahnesi Eşref'in büyük zeka oyunuydu. Sedefliği yaşıyormuş gibi göstererek Dinçer'e yem etti. Dinçer olayı anladı ama onun için çok geçti. Peki Dinçer diziye veda mı etti? Yayınlanan fragmanda Dinçer'le ilgili hiçbir sahne gösterilmedi. Herkes Dinçer'i diziden çıktı sanarken maalesef Dinçer ölmedi arkadaşlar. Çünkü set arkası görüntülerde 20. bölüm çekimlerinde Dinçer vardı. Eşref'e çok büyük bir oyun oynayarak oradan sağ salim Dinçer çıkıyor. Peki bu nasıl oldu? Hatırlarsanız bu bölümde Dinçer yanındaki sağ kolu Seda'ya babasının saatini sordu ve o da görmediğini söyledi. Daha sonra koluna babasının saatlerinden birini taktı. Biraz düşündükten sonra Eşref'ten kaçarken saati düşürdüğünü hatırladı. İşte kilit nokta burası oldu. Her ne kadar Eşref çok zeki bir mafya babası olsa da Dinçer de küçümsenecek bir düşman değil. Eşref'in saati mutlaka bulmuş olabileceğini tahmin eden Dinçer aslında yakalanmasının an meselesi olduğunu biliyordu. İşte patlama sahnesinden hemen önce adamlarından birinin koluna babasının saatini takarak aslında kendini öldü gösterdi. Bu çok akıllıcaydı. Eşref de ölen adamların arasında bu saatlerden bulunca kendisindekiyle karşılaştırdı ve düşmanı bitirdiğini düşündü. Bu Dinçer'in daha rahat hareket etmesini sağlayacaktı ve öyle de olacak. Dinçer yine uzun bir süre açığa çıkmayacak. Çünkü ortaya çıkması gereken bir rüya sırrı ve Dinçer'in neden intikam almak istediği konusu var. Ancak Dinçer'in hesaplamadığı tek bir şey var, o da Nisan. Nisan çekimler sırasında Dinçer'in sağ kolu Seda ve yönetmenin konuşmasını duydu. Yönetmen Nisan'ın geleceğinin çok parlak olduğunu söylerken Seda bunların bir önemi yok, Nisan'la başka işimiz var dedi. İşte bunu duyan Nisan tüm planları alt üst edecek. Eşref ile birlikte hareket etmeye başlayacak. Büyük intikam planları yapılarak artık Dinçer'in sonu getirilecek. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Eşref uzun süren olayların ardından artık yetimlerin başına geçmek istiyor. Ve bunu nihayet başarıyor dostlarım. Uyuşturucu dağıtma işini artık iyice abartan Kadir Eşref ile karşı karşıya geliyor. Fragmanda yetimlerin kimi seçeceğini söylememe gerek bile yok. Tabii ki de babamız Eşref diyecekler ve Eşref için yetimlerin başına geçme süreci başlayacak. Peki bunu sağlayacak en önemli isim kim olacak? Tabii ki de Eşref'e her daim destek olan Çiğdem. Hatırlarsanız bu bölümde Çiğdem Kadir'in Yakup babayı öldürdüğünü duydu. Bu büyük sır bütün olayların gidişatını değiştirecek. Çiğdem için bu çok büyük bir sır. Eşref'e yine en büyük desteği o yapacak. Ben önümüzdeki bölümde Çiğdem'in Kadir'i tehdit edeceğini düşünüyorum. Eşref yetimlerin başına geçmezse, Yakup babayı senin öldürdüğünü Eşref'e söylerim diye Kadir'i tehdit edecek olan Çiğdem yine krallığını yapacak. Böylelikle Eşref tekrardan mekanın gerçek sahibi olarak yerini alacak. Ancak uzun bir süre savcı annesiyle başı belada olacak. Çünkü Eşref Çiğdem'in evine gitmişti. Savcı annesi aralarındaki ilişkiden şüphelendiği için takip ettirdi ve Eşref'in onunla görüştüğünü anladı. Fotoğraf çektirerek senin bu adamla ne işin var diyerek Çiğdem'e hesap sordu. Çiğdem de daha önce Eşref'le bir şeyler yaşadığını annesine anlatacak. Çiğdem bu olaydan yine geçiştirerek kurtulacak. Bu konuyla ilgili neler olacak hep birlikte göreceğiz. Kadir biliyorsunuz ki Hıdır'ın oğlu. Yakup babanın da katili. Yani Hıdır'ın en büyük dostunun katili. Bu olaylar 3-4 bölüm içerisinde işlenecek. Artık Eşref Rüya'da her zamanki gibi heyecan bir an olsun durmayacak. Hıdır ilerleyen bölümlerde bu olayı öğrendiğinde Eşref'e kesinlikle düşman olmayacak, merak etmeyin. Hıdır'ın dostluğu çok babacan ve samimi. Kadir her ne kadar oğlu çıksa da bir süre kararsız kalan Hıdır dostu Yakup, babanın katilinin Kadir olduğunu öğrenince tarafını seçecek. Yeni bölümde yine bol aksiyon, heyecan olacak. Müslüm ve Irmak cephesinde sürpriz gelişmeler var.
Bir iki bölüm içerisinde bu ikili arasında herkesi şaşırtan bir yakınlaşma olacak dostlar. Bunu duyan Gürdal tabii ki delirecek ama şimdi değil. Eşref rüyada birçok konu olduğu için bu uzun bölümlere yayılacak. Müslüm ile karşı karşıya gelecek olan Gürdal bir süre sonra bu duruma alışacak ve mecbur kabullenmek zorunda kalacak. Çünkü Eşref ve Faruk Gürdal'a tavsiyelerde bulunarak sakinleştirecekler. Eşref ve Nisan tüm zorluklara rağmen artık birlikte hareket ediyorlar. Nisan Dinçer'den şüphelendi ve amacının ne olduğunu öğrenmek için Eşref ile konuşacak. Eşref düşmanının öldüğünü düşünüyor ancak Dinçer'in bu yüzden pek üstüne düşmeyecek. Nisan'a da artık korkmamıza gerek yok çünkü korkulacak bir şey kalmadı diyerek sakinleştirecek. İşte bu noktada Nisan her ne kadar sakinleşse de Afra'nın ölümü hala akıllarda soru işareti. Nisan bu bulmaca içinde ipuçları bulmaya devam edecek. Ancak Eşref için bu böyle değil. En büyük düşmanını yok ettiğini sanan Eşref'in yeni planı tamamıyla yetimleri geri almak olacak. Kadir ile görülecek çok hesabı var. Çünkü Kadir uyuşturucuyu her yerde bedava dağıtıp tüm mekanlara sokmaya başlayınca Eşref'in sabrı taştı. Eşref'in ilk yapacağı şey bu malı üreteni bulmak. Yani Kadir'in yanına getirdiği bu adamı araştırarak Eşref yeni bölümlerde buluyor ve hesabını kesiyor dostlar. Şahsen ben Dinçer'den çok Kadir ile Eşref arasındaki raconları daha çok seviyorum. Bilmiyorum sizler de öyle mi düşünüyorsunuz? Bu ikili arasındaki tüm sahneler bana izlerken acayip zevk veriyor. O kadar harika raconlar ve sahneler, diyaloglar izletiyorlar ki bize tam bir sinema filmi edasında oluyor. Bu yüzden Kadir ve Eşref ikilisinin atışmalarını daha çok göreceğiz. Kadir en az 2 sezon daha dizide olacak arkadaşlar. Sezon finaline daha çok var ancak sezon finalinde Nisan'ın rüya olduğu ve Eşref'in en büyük düşmanının Dinçer olduğu ortaya çıkacak ve inanılmaz heyecan yaratacak. Yani şimdiden yeni sezonu iple çekeceğiz gibi görünüyor. Reytinglerde başladığı günden beri hiç fire vermeden dolu dizgin bir şekilde liderliği elden bırakmıyor. Yeni oyuncular mutlaka diziye katılacak. Öncelikle Dinçer'in arkasındaki ihtiyar kim çıkacak, en çok bunu merak ediyorum. Herkesi ters köşe edecek isim herhalde Hıdır olur. Bu kadar yaşanan olaylardan sonra senarist böyle bir şey yaparsa hepimiz akıl tutulması yaşarız. Eşref rüyada olmaz diyeceğimiz hiçbir şey yok. Çünkü inanılmaz ters köşeler izliyoruz. Bunu hep birlikte izleyip göreceğiz. Sizler de Eşref Rüya ile ilgili anlık gelişmeleri takip etmek için abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşürüz dostlarım.